İş için bir arkadaşımla görüştüm. Ya ne işi oğlum? Peyzaj işleri yapan bir firmada saha sorumlusu arıyorlarmış. Ben de CV'mi gönderdim. Bakalım, haber bekliyorum. İnşallah olur. Yüce Rabbim rast getirir işlerini inşallah yavrum. İnşallah anne, inşallah. Sen ne dersin Yusuf? Vallahi Selim, yani hayırlısı olsun derim. Açıkçası kulağa hoş geliyor. Yok. Bu güzel ama yemekler o kadar güzel ki tadı damağımda kaldı. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ya gerçekten pilav çok lezzetliydi. Kim yaptı bu arada? Vallahi çorba hariç hepsini Sitare Hanım yaptı. Ha, öyle mi? Bugün resmen kapandı mutfağı. Zor çıkarttık vallahi. Canım sıkkın olduğunda yemek yapmak iyi geliyor ruhuma. Hayırdır kızım, ne oldu? Niye canın sıkkın? Sitare bizim atölyede işe başladı. Öyle mi? Bir iş bulma vaktim çoktan gelmişti. Çok sevindim kızım. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlı olmayacak herhalde. Niye? Neden öyle dedin? Beceremedim. Sitare deme öyle şeyler. Yapamadım Melek. Sitare. Bak, sabretmen lazım biraz. Ya biraz daha zamana ihtiyacım var, hepsi bu. Ben seni başaracağına eminim. Beni teselli etmek için söylüyorsun ama bu alanda hiçbir yeteneğim yok. Gördüm bugün sende. Benimki boş bir umut işte. Neyse, ben müsaadenizle biraz dinleneyim odamda. Olmuyor işte kızım. Olmuyor. Hem dikiş nakış senin neyine? Senin işin de yerinde benim Sitare. Yazık. Yani kötü hissetti herhalde kendi. Ondan çalışmak istedi. Eve katkıda bulunmak istemiş. O yüzden de birçok iş denemiş ama bulamayınca şansını bir de atölyede denemek istemiş. Sen aracı olmadın yani, öyle mi Melek? Yok anne, bana hiçbir şey söylemedi ki. Ben yani sanırım Cevahir Bey ile karşılaşmış. O da iş teklifinde bulunmuş. Ben de atölyede karşılaştığımda öğrendim zaten. Hiç dikiş tecrübesi olmadan konfeksiyon işine girmek istediğine göre kendini çaresiz hissediyor olmalı. Sanırım o eski hayatına, o ortamına dönmek istemiyor. Öyle. Yani birkaç kere ben de şahit oldum.
böyle eski hayatından ne zaman bir konu açılsa hemen yüzü düşüyor. O halde onu yüreklendirmek için destek olmamız lazım. Anne, ben o kadar çok çabaladım ki. Yani bütün makineleri anlattım, dikkat etmesi gereken şeylerden bahsettim. Bütün püf noktalarını anlattım. Yani motive etmek için etmediğim laf kalmadı. Ama olmadı. aynen öyle. Yani kendi kendine kırıyor şevkini. Daha ilk günden kimse onun öğrenmesini beklemiyor ki. Yani biraz daha sabretmesi lazım sadece. Yani terzilik öyle pratik yapa yapa öğrenilen bir şey. Şevki biraz erken kırılmış desene abla. Ya kendi kendine kırıyor şevkini. Sürekli bana ben beceremiyorum, ben yapamıyorum deyip durdu. Sadece biraz daha sabretmesi lazım. Hepsi bu. Doğru söylüyorsun abla. Tabii canım. İnsan doğuştan terzi olmuyor. Neyse. Ben gideyim bir Sitare'ye bakayım. Tamam kızım. Git konuş, anlat. Sıkmasın canını. Girebilir miyim? Tabii. Kusura bakmadınız değil mi? Öyle apar topar kalktım. Kimsenin canını sıkmak istemedim. Bak Sitare. Ben bugüne kadar ne zorluklar çekerek geldim biliyor musun? Yeri geldi, evleri temizliğe gittim. Yeri geldi, sarmalar, börekler yapıp sattım. Hatta rahmetli abim sayesinde bir kafe bile işlettim. O kadar çok heyecanlanıyordum ki. Çok zorlanıyordum. Kafam çok karışıyordu sipariş alırken. Ya anlamazsam, beceremezsem diye. Ama benim kafam karışsa gene iyi. Resmen olmuyor işte. Resmen almıyor. Öyle deme ama. Ya ben de atölyeye ilk girdiğim zamanlar çok yavaştım. Yani makineyi tanıyacaksın da işte kumaş seçeceksin, dikeceksin de. Yani zamanla olur böyle şeyler, zamanla alışırsın. Yani insan yeter ki başarmak istesin. Melek, ben de başarmak istiyorum. Ama bu maharet meselesi. Olmayınca olmuyor işte. Ya ben elbisesi söküldüğünde ne yapacağını bilemeyen insanım. Atölye benim neyime? Belki de başka bir yeteneğim vardır. Kendine haksızlık ediyorsun bence. Batsın benim yeteneğim. O sarhoşlara şarkı söyleyeceğim mi? Elim dikişinde kış tutsaymış keşke. Ama resmen yapıştı üzerime. İyi de bak bu alışık olduğun hayattan kopmaya çalışman bile senin ne kadar çok azimli olduğunu gösterir. Farkında değil misin? Öyle ilk zorlukta vazgeçmemelisin bence hemen. Denedim. Olmadı. Ben boş bir umuda kapıldım Melek. Ya iyi de sen daha başlamadın ki yenilesin. Bir dur, bir sabret. Bak ben yardımcı olurum sana. El ele verirsek yeni bir sayfa açabilirsin kendine. Bak ben atölyeden çıktığımdan beri düşünüyorum. Ama aklıma başka hiçbir iş gelmiyor. Aslında benim geliyor. Yani aşağıda yaptığın yemekleri herkes ne kadar çok beğendi, farkında değil misin? Yani demek ki senin farkına varamadığın özel bir yeteneğin var ha? Nasıl? Yani burada bu kadar malzemeyle çeşit çeşit yemek yapabiliyorsan kim bilir daha neler yaparsın. Beni aşçı olarak kim alır ki? Atölyede illa dikiş dikmek zorunda değilsin ki. Yani burada yemeğe de ihtiyaç var. Yani dışarıdan alacağımıza neden olmasın?
konuşuruz Cevahir Bey'le. Belki seni aşçı olarak alır ha. Olur mu? Ben yarın konuşurum Cevahir Bey'le. Ama sen daha fazla canını sıkma lütfen. Tamam ya. Yarın ben hepsini hallederim. Tamam. Ne oldu? Ne diyor Erkut Keltoş'u? Ya bizim şirketi satışa koydular ya. Birkaç gazeteye daha ilan vermek gerekiyormuş. Ha iyi. Hala bir alıcı çıkmadı mı Veysel? Aa, çıkmadı Tülay. Allah Allah. Biliyorsun zaten ucuza satıyordu. Şimdi fiyatı iyice düşürmüş ha. Ya. Bakma sen. 10 numara şirket. Ama işte Erkut yürütmeyi beceremedi. Yani her yiğidin harcı değil. Öyle ya, kafa lazım. Ticari kafa lazım. Değil mi? Yani öyle katakulliyle şirket mi yürütülür ya? Ya öyle tabii baba. Vallahi laf aramızda Erkut abi eline geçen 10 numara fırsatı değerlendiremedi. Hepsi bu. Yani bizde kafa var ama cebimiz boş. Ulan şöyle bir piyango bize vurmadı ki be. Ayla? Aylacığım nereye? Daha meyvelerini yemedin. Ya Ayla gözünü seveyim ne diyorsun ya ne diyorsun? Anlaşılmıyor. Ay. Ya vallahi bile ağzını öyle bir dolduruyor ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Ay Muratcığım hamile işte kız. Canı çekiyor ne yapsın? Lan oğlum gidip baksana karına lan. Durup dururken niye kalkıp gitti? Ya tamam bakarım birazdan. Lan birazdan diyor ya. Hadi baba aç. Kelebeğim, Babişko ya açmayacaksın sandım telefonumu. Fizan'a da gitsen benim canım ararsan açarım. Ay babişko olur muyum babişkosu? Hem bak ben sana bir şey söyleyeceğim. İrzah yapmadan ama, tamam mı kızı? Ya tamam. Bak şimdi hani geçen gün sana bahsettiğim şirket vardı ya Doruklar. Ne olmuş? Ya ne yaptın bakabildin mi? Ha? Kızım bir dur, işler yoğun buralarda. Az bekle. Ya bekleyemem babişko bekleyemem. Aklımı kovalıyor, biraz sabret. Ama olmaz. Hani çok ucuz demiştim ya sana. Ya satılamadığı için fiyatlarda daha da düşürmüşler. Ya o koskoca şirket kuş kadar paraya gidecekmiş diyorum baba. Ya kaçırmayalım ne olursun. Ha? Ya yoksa başkasının elinde kalacak şirket. Ayla, ısrarı sevmem bilirsin. Bilirim de sen de biraz beni düşün. Yani torunun istikbalini düşün. Ya alalım o şirketi baba. Ha? Ne olursun. Canım, ciğerim, çocuk gibi mızmızlanıyorsun. Hani bir tek lafımla dünyayı ayaklarımın altına sererdin? Hani ben ne istersem yapardın? Ha? Ne oldu şimdi? Ama şeker mi bu? Öyle pat diye alayım. Ya benim içim ağlıyor, içim. Ama sen korkma. Ya soranlar olursa kızılcık şerbeti içtiğimi söylerim. Latif baba kızına çok kötü davranmış dedirtmem el aleme. Ayla, kızım ağlıyor musun? Ya bana küçücük bir şirketi çok görüyorsun. Alacağın olsun baba. Ama eğer o doruklardaki işi kaçırırsak var ya, o zaman aile diye bir kızın olmayacak haberin olsun. Kapatıyorum. Ayla, kızım yapma ama. Uf. Ya bütün hayallerim resmen sırılsıklam oldu. Kahretsin. Murat. Kocişim. Ne zaman geldin? Hiç duymadım. Gel içeri gidelim ha. Meyve yeriz hadi. Hadi. Ayla çek elini. Çek. Ya ne oldu? Sen yine benim arkamdan ne işler çeviriyorsun ha? Şimdi bana hepsini tek tek anlatacaksın. İlaçlarımı bulamadım. Çekmecedeydi anne. Ben vereyim.
Ödevler bitti mi çocuklar? Bitti. Bugün Yusuf amcayla birlikte zaten sınavda çalışmıştık. Öyle mi? Ben çok az müdahale ettim. Hepsini o yaptı. Elif abla yukarıya çıkıp resim çizelim mi? Başka zaman çizelim bence ince. Ya hem benim başka bir fikrim var. Ne? Anne, odamıza çıkıp biraz keman çalabilir miyim? Tabii kızım, çalabilirsiniz. Oo, müzik ziyafeti var anlaşılan desene. Hevesli olmana çok sevindim Elifciğim. Aferin. 2 haftadır Sitare Hanım'la çalışıyorlar. Bayağı ilerledi. Aa, öyle mi? Sitare Hanım keman çalabiliyor muymuş? Aşinaymış biraz. Daha önceden haşır neşir olmuş biraz. Ne güzel. Vallahi ne diyeyim, şimdi çok merak ettim. O zaman Yusuf amca sen burada bekle, ben kemanımı alıp geleyim. Ne kadar öğrendiğimi gör. İyi hadi bakalım, sabırsızlıkla bekliyorum. Anlat bakalım şimdi. Ne Dorukları, ne babası, ne ofisi, ne satın alması. Ne oluyor Ayla? Ya kocacığım bak sakin ol ne olursun. Ya benim kötü bir niyetim yoktu. Ya yemin ederim ben yakında kafayı kıracağım Ayla. Sen bana kafayı yedirteceksin. Ay tamam babacık çok sinirli değil mi? Hı? Sen korkma tamam mı? O bize bağırmaz. Ayla yeter. Bu sefer hamileliğini kullanmana izin vermeyeceğim. Ama Murat. Ya sen ne yaptığının farkında mısın Ayla? Ha? Sen ne benim arkamdan bir ton işler çeviriyorsun Ayla? Ya ben sadece senin için bir şeyler yaptım. Ya bizim için. Ya niye kızıyorsun bunda? Ne var anlamıyorum yani. Uf, çocuklarımız güzel bir gün görmesin mi? Ya mutlu olmayalım mı? Ha? Ayla istemiyorum diyorum ya. Ya bunun neresini anlamıyorsun Ayla? Ne ofis istiyorum ne de senden en ufak bir yardım istiyorum. Artık bunu anla. Ya kociş, gözlerin kocaman oldu. Korkuyorum ama. Ya bak, sakin bir düşünsen... Ya gerçekten mantıklı olduğunu anlayacaksın. Gerçekten ya. Bir de hala geçmişsin karşıma mantıklı diyorsun ya. Bir de hala karşıma geçmişsin mantıklı diyorsun Ayla. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu yaptığın düpedüz işgüzarlık. Başka da hiçbir şey değil. Ama bak... Ya sus. Vallahi billahi delireceğim ya. Ya delireceğim Ayla, sen beni delirtiyorsun. Ya Murat. Ayla bak ya arkamdan dümen çevirmeyi bırakırsın ya da yemin ederim seninle külahları çok kötü değişiriz. Kocişim. Bu da benim sana son sözüm. Hadi Selim. Dur şuradan gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Ya biz ne kadar böyle sanatsever bir aileyiz. Yusuf Bey, buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Allah kendimi konserde gibi hissettim. Ya hadi alkışlasınıza. Bravo, bravo. Sevgili seyirciler, ünlü kemancı Elif ablamın... Ya neydi? Kapusta mıydı? Konçerto. Ünlü Elif ablamın konçertosuna hoş geldiniz. Sizi tehdit ederim. Kulaklarınızı pasa silinecek. Böyle sunucu görmedim.
Duygulandın mı sen? Yok ya, ışıklar birden yanınca. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmez olur muyuz bir tanem? Bayıldık. Seninle ne kadar kurduysam azdır. Bu kemanın hakkını vereceğinden emindim. Biraz daha üstüne gidersen artık kimse seni tutamaz. Tamam Yusuf amca. Hep çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz yavrum. Vallahi aldın beni başka diyarlara, gençliğime götürdün. Evet be. Şu yakışıklılığa bak. Buyurun. Günaydın. Oo, sabah şerifleriniz hayır olsun hanımlar. Ben de dalmışım. Ekonomi haberlerine göz gezdiriyordum. Malum iş adamı olduğumuz için ekonomi bizim için önemli. O spor sayfası değil mi? Cevahir Bey, biz aslında sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorduk. Tabii tabii, buyurun. Ne alırsınız? Çay, kahve? Teşekkürler. Nasıl geçti ilk gününüz? Her şey yolundadır inşallah. Ya aslında biz de bu konu hakkında görüşmek istiyorduk sizinle. Bir sorun olmadı değil mi? Bakın Sitare Hanım, Melek Hanım iyi bilir. Biz iş güvenliği konusunda çok titiz bir firmayız. Bakın bir aksaklık bir şey varsa söyleyin önlemimizi alalım. Yok yok öyle bir durum değil. Yani Sitare Hanım dikiş konusunda değil de yemek konusunda daha faydalı olabileceğini düşünmüş. Anlamadım. Yani şöyle, hani biz yemeklerimizi dışarıdan bir firmadan alıyoruz ya. Diyorum ki yemeklerimizi biz yapalım. Hem zaten mutfağımız da var bizim. Hem ucuza gelir hem de kızlar daha lezzetli yemek yemiş olur ha. Yani Sitare Hanım'ın eli gerçekten çok lezzetli. Emin olun pişman olmayacaksınız. Çok yetenekli kendisi. Melek Hanım, ustabaşı olan sensin. Sen ne dersen o. Ha, bak beni kovsan boynum kıldan önce. Başımı önüme eğer çeker giderim. Yok estağfurullah. Yani dediğim gibi Sitare'nin eli gerçekten çok lezzetli. Asla pişman olmazsınız. Çok iyi düşünmüşsünüz ya. Ben zaten oldum olası o yemek firmasının yemeklerini hiç sevmiyorum. Öyle ilk başlarda işte. Sonra Allah ne verdiyse. Ne yaptıkları belli değil ya. Vıcık vıcık yağ hepsi. Ben de hijyene çok önem veririm. Elim de lezzetlidir. Zeytinyağlıları da güzel yaparım. Bak sen diyorsun. O zaman Sitare Hanım'ın maharetli ellerine güveneceğiz desenize. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. O zaman ben ufaktan mutfağı tanıyayım. Tabii ben yardımcı olayım. Tabii tabii. Buyurun. Ay ay. Bir de beni tanısan. Ay Melek. Sonunda hayallerim gerçek oluyor. Çok teşekkür ederim. Gördün mü? Bak her şeyin bir çözümü var işte. Boşuna üzdün kendini. Bundan sonra umutsuzluğa kapılmak yok, tamam mı?
Vallahi yok. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Ha Sitare'cim, senin makinanda iplik bitmişti. Ben sabah taktım. Haberin olsun. Kızlar, yalnız Sitare artık burada makineci olarak değil, aşçımız olarak çalışacak. Aa, o neden ayol? Dün fark ettim ki dikiş olayları pek bana göre değil. Ben de yemek yapmasını seviyorum. En iyisi size güzel güzel yemekler yapayım dedim. İyi, patates yemekten kurtulacağız yani desene. Hayırlı olsun. Bugünün menüsünde ne var peki? Bugün daha bakmadık. Mutfağa girip bakacağım. Diyetimiz bozulacak desene. Aman, atın ölümü arpadan olsun canım. Güzel yemekler yiyeceğiz ha? O zaman ben Sitare'ye mutfağı göstereyim de bir an önce başlasın. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Sana da günaydın. Aç mısın? Börek getirdim. Suna çay koysun da yiyelim. Ağzının tadı kalırsa yersin. Neden? Ne oldu? Şu Sitare var ya. Vazgeçmiş hanımefendi parça başı çalışmaktan. Cevahir Hazretleri de almış onu aşçıbaşı yapmış. Biz bir şeyden vazgeçsek tuvalete temizlikçi yapmaz, kapının önüne koyar. Demek aşçı oldu. Bir de görsem böyle hanım hanım gitmeler falan. İşte burada tabaklar var. Buraya da bardakları falan koyuyoruz. Burada ne var? Ha orada tencereler, baharatlar oluyor. Sen de zamanla alışırsın zaten. Zaten birkaç güne geçsin avucumun içi gibi bilirim. Ya ilk zamanlarda biraz zorluk çekersin ama sonrası kolay, ne olacak ki? Ben Suna'ya söyleyeyim malzemeleri alsın, sen de yemeğe başla, olur mu? Ben de buzdolabına bakayım. Ya orada zeytin peyniri dışında bir şey bulamazsın aslında. Ama sen yine de istiyorsan bak. Sonuçta burası artık senin yerin. Melek, inşallah yemeklerimi beğenirler. Beğenmez olurlar mı var ya, bence bayılacaklar. Sana nasıl teşekkür etsem az. Çok sağ ol her şey için. Hadi ben kaçtım. Kolay gelsin. Sağ ol. Cevahir Bey, müsait misiniz? Gel Feraye gel. Ben de kayıtlara bakıyordum. Hayırdır? Sen niye bakıp duruyorsun öyle? Bir diyeceğin mi var? Cevahir Bey, şu yeni yemekçi. Yemekçi? Kim? Sitare Hanım mı? Evet, evet. Ne olmuş ona? Gerek var mıydı böyle bir şeye? Yani biz yemeklerimizi zaten çok uyguna alıyorduk yemek şirketinden. Artık almayacağız. Yemeklerimiz bizim mutfağımızda pişecek. En çok sen değil miydin şikayetçi bundan? Ha? Ya öyle de. Emin misiniz başarabileceğinden? Saraya aşçı almıyoruz Feraye. Alt tarafı atölyeye yemek yapacak. Hem ben gördüm. Cevval bir kadın o, yapar. Ama bizim yemek şirketi ne olacak? Ayıp olmayacak mı yani? Ya ne ayıbından bahsediyorsun Feraye? Getirdikleri yemek belli. Bulgurdan, patatesten başka bir şey getirmiyorlar. Vıcık vıcık yağ hepsi. 10 kere ikaz ettik değil mi? He? Ne oldu şimdi? Biraz da onlar düşünsün. Ama kontratımız var. Salla kontratı Feraye. Hatta sen şimdi git onlarla irtibata geç. Bundan sonra yemeği Sitare Hanım yapacak. Kontrat iptal. Ama böyle olmaz ki. Yani bari bir deneme süresi falan verseydiniz. Hemen öyle apar topar işe aldınız. Hangi birinize deneme süresi verdik ki Sitare Hanım'a verelim Feraye? Hadi git dediğimi yap. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne oldu yoksa gene kaynak mı gerekti?
Yok, bu sefer arkadaşlarımızı getirdik. Anlata bitiremedik, merak ettiler tabii. Bizim kitaplarda gördüler. Biz de direkt mekana getirdik. Gerçekten anlattıkları kadar varmış. Burası çok güzel bir yer. Beğendiğinize sevindim. Ha bu arada bugün de biz burada çalışabilir miyiz? Tabii ki canım, neden olmasın? Ben size bir masa ayarlayayım ama. Çok sağ olun. Sağ olun. Ümit Bey. Ümit Bey. Ümit Bey merhaba. Nasılsınız? Böyle çat kapı geldim, bağışlayın ama telefonunuzdan ulaşamadım. Başınız sağ olsun. Acınız büyük, anlıyorum. Fakat bir an önce Arzu Hanım'ın miras işlemlerini konuşmamız gerekiyor. Arzu Hanım'ın tek varisi sizsiniz. Bu yüzden veraset ilanımı almanız gerekiyor. İsterseniz daha çabuk olması için noterden alalım ilanı. Sonrasında ben diğer işlemlere geçeceğim. Vakit kaybetmememiz gerekiyor. Arka sayfaya 2 tane imza atarsanız çiftliğin ve diğer mülkleriniz sizin üzerinize geçmesi için... Hiçbir şey imzalamayacağım. Fakat... Erdal Bey. Arzu öldü. Anlıyor musunuz? Öldü. Biliyorum. Çok üzgünsünüz. Böyle zamanlarda bu işlemleri konuşmak zor olur. Dilerseniz kendinizi toparladıktan sonra tekrar konuşalım. Ümit Bey, ben size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Tekrardan başınız sağ olsun. Seni çok özlüyorum Arzu. Sensiz bu çiftliğin de, paranın da, pulun da canı cehennem. Ben her gün bu evde kendimi çürüyorum Arzu. Ne zaman bitecek bu acı? Ne zaman dinecek ha?
Kolay gelsin. Çok sağ ol. Bezelyeleri temizledim de haşlayınca bitecek hepsi. Şimdiden ellerine sağlık vallahi. Yapmaya çalışıyorum bir şeyler ama ilk gün ya. Bu arada kahve ister misin? Yapayım mı? Ay yok yok sağ ol hiç zahmet etme. Ben yardıma ihtiyaç var mı diye sormaya geldim. Şimdilik her şey yolunda. Teşekkür ederim. Kokulardan belli. Kızlar içeride mest oldular resmen. Melek, inşallah beğenirler yemekleri. Baksana bir sürü şey yapmışsın. Çorba ne çorbası? Mantar çorbası. İyi hatırlattın, dibi tutmasın. Dur ben karıştırayım, ben hallederim. Yoruldun mu çok? Hiçbir şey saatlerce topuklu ayakkabı üzerinde sarhoş kahri çekmek kadar yorucu değil. Teşekkür ederim Melek. Sen mutluysan sorun yok Sitare. Dereotunu unutmuşuz. Hay Allah. Ben gider alırım hemen. Gerçekten yapar mısın bana bu iyiliği? Ay yaparım canım, ne olacak? Şu aşağıda manav var zaten. 2 dakikada alır gelirim. Sen de bu sayede 5 dakika dinlenmiş olursun. Çok teşekkür ederim. Vay, vay, vay. Verimsiz kuru toprakları çiçek bahçesine çevirmişsin Sitare Hanım. Efendim? Ya mutfağa diyorum ya. Mis kokuyor, mis. Anlaşıldı. Ben fit kalayım dedikçe sen o kiloları bana aldıracaksın. Anlaşıldı. Var mı bir ihtiyacın? Bak, varsa çekinme söyle. Hayır yok şimdilik. Teşekkür ederim. Böyle alınan kilolara can kurban. Ne iyi ettiniz de düşündünüz şu yemek olayını ha? Melek'in fikriydi, sağ olsun. Hadi bakalım. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Elimden geldiğince çabuk olmaya çalışıyorum. Canın çıktı tabii değil mi? Kolay mı o kadar insana yemek yapmak? Bahriye var ya, bir oturuşta böyle 2 tabak yer. Hem de tepeleme. Utanmasa beni de yiyecek. Neyse, şey yaparız biz ya. Olmadı sana bir asistan tutarız. Böyle yamak gibi ha? Yo, ben inanın halimden memnunum. Biz de senden memnunuz. Oldu o zaman. Ben müsaade isteyeyim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çıktı. Kadının dibinden de bir dakika ayrılmıyor ki. Bak gör birazdan başka bir bahaneyle yine girer içeri. İşimiz var bizim bu kadınla. Ay bu tırnakları da pis pis be. Yani yaptığı yemeği nasıl yiyeceğiz çok merak ediyorum. Dışarıdan gelen yemeği aramayalım da. Bak az önce yemek şirketiyle anlaşmayı da iptal ettim. Artık bunu yemeğin içinden tırnağı mı çıkar, postij mi çıkar bilemem. Söyleme öyle be. Midem bulandı. Ay. Yani sırf güzel diye işe alırsa her şey olur anacığım. Ha güzel falan değil şekerim. Boyalı kuş bunlar. Bunun makyajını sil. Cevahir bunu dava eder. Bu kadın beni kandırdı diye. Ya şu Melek'in yaptığı da iş mi be? Yok kardeşim, yok arkadaşım. Aile apartmanına çevirdi ortalığı. Maşallah Cevahir de bir dediğini iki etmiyor. Biz de onların düzenini bozarız, olur biter. Bir fikrim var. Evet. Çocuklar, isterseniz bu kaynaklara da bir bakın. Yararlı olabilir. Çok teşekkürler. Abi, çay değil mi? Evet, arkadaşlar için.
Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bizim okul kantininde bile böyle hizmet yok. Afiyet olsun çocuklar. Oo, bu daha ne ki? Sen bir de dünkü kurabiyeleri görseydin. Allah müthişti, müthiş. Siz mi yapmıştınız? Yok. Melek. Yani Melek Hanım. Bir arkadaşım o yapmıştı. Artık buraya aboneyiz. Buranın çok güzel bir enerjisi var. Sevdiğinize mutlu oldum. Bu arada çocuklar, yani bir kitap gerekirse bulamazsanız muhakkak bana söyleyin. Olmadı başka yerden bulur getiririm ben size, tamam mı? Vallahi arayıp da bulamadığımız hiçbir kitap yok dükkanınızda. Her şey mükemmel. Ama açık açık bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Neden burayı bir kafeye çevirmiyorsunuz? Kafe mi? Yani kitap kafe şeklinde. Hem gelen çayını yudumlayarak kitabını okur, hem sizin müşteriniz artmış olur. Yani bundan kazanç sağlayabilirsiniz. Güzel fikir vallahi. Yani çocuklar tamam da ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Yani ben kitaplardan bir kâr gütmüyorum. Yani insanlar gelsin, yararlansın benim için yeterli. Yine gelen faydalanır. Bence bunu siz bir düşünün. Ben sizin yerine olsam hiç düşünmem bile. Hani farklılık bazen iyi gelir insana. Burayı kafe yaparsanız sizin için de bir farklılık olur. Vallahi şu an bilemiyorum çocuklar. Ama siz istediğiniz zaman gelebilirsiniz, tamam mı? Teşekkürler. Sağ olun. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare.